Ya canımın içi. Çök çök. Yani ev zaten bu kadar arkadaşlar. Şöyle bir evi düzmenin fiyatı $300. Japonya'da İsveç yatağında da yatmadık demeyiz. İlginç valla. Arabacılar toplanmış. Arabacılar toplanmış. Vay. Bunlar buradan Daikoku'ya gidecekler. Helal olsun. Cemku Niyaz köşesinde Tower Record'da Shibuya'ya gidiyoruz. Abi fotoğraf çek abi. Mükemmelsin. Meşhur kavşaktan, bak kavşak şurası. Kavşak şurası. Şuradan geldiniz. Şu yolu takip ediyorsunuz. Tower Record tam karşıda. Sarı kırmızılı yer. Hadi bakalım. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, şimdiden abone olmayı unutmayın. Vallahi Cem kanalında yazın. Bayağı hareketliyiz. Geç ablam. 7/24 işleyen bir kanal. Oo, go kartlar gidiyor. Uluslararası ehliyet varsa bu go kartlara binebiliyorsunuz. En son $100'dı fiyatlar. Geldik Tower Record'a geldik. 9 katlı bir yer. Hafta sonu gelirseniz buralarda canlı müzik performansı bile var. No müzik, no life temalı bir yer. Her yönüyle işliyor ya. Nasıl bir memleket bu? Buraları kat be kat yukarıya kadar geçeceğiz. Asansörü de güzeldir ha. Bölümde Tower Record'dayız, Shibuya'dayız. Müzikle, şarkıyla alakalı her şeyi bulabilirsiniz. Bir gelin, ilginiz varsa bir göz atın. Şimdi içeriye gelelim. Yaşa, yaşa. 9'a kadar açık olması lazım burası. Bayağı da geç saate kadar açık. Japonya'da böyle geç saate kadar açık olan bir yeri bulmak zordur. Biz girişi yapalım. Ayrıca tax free de yapılıyor. Bu bilgiyi de vereyim. Kapak fotosu. Valla gençler, kızlar seviyor buraları. Ben de elimden geldiğince bir göstereceğim. Akşam olunca Japonlar biraz rahatlıyor ya, pardon. Şimdi ben nereye gideyim diye bakıyorum da böyle bir girişi yaptık. Nereye gidebiliriz? Gruplar çok fazla buralarda ya. Bomb diye bir şey varmış burada. Bomb ne? Grup mu bu acaba? Tek başına. Yok, grup. Grup olmayan biri buralarda tutunamıyor anladığım kadarıyla. Zaten Japonya'da bir de Güney Kore'de beyaz yüzlüyseniz tam bu karşıdaki gibi. Girer miyim şu kavama bilmiyorum ama beyaz yüzlü erkek her daim çekici, her daim yakışıklı Japonların gözünde. Katlarda ne varmış? İkinci katta kaf, üçüncü kat J-pop, J-indie, J-hop, J-pop, dördüncü katta anime, müzik, vokal, beşinci katta K-pop. En üstten başlayalım. Üste basmıyor. Asansörü de güzel. Dışarıyı görebiliyorsunuz. Kamera nerede? Şuradayım. Oo, klasikler var burada. Beethoven. Stepan Kovačević. Ben Real Sociedad'lı Nihat Kovačević'i biliyorum. İlgimi buradan anlayabilirsiniz. Geçen Fazıl Say abi geldi. Onun bununla alakası olabilir mi acaba? Kovačević abi $25. Bu abi Türkiye benziyor ya. Şimdi bakmayın, ben böyle eğlenceli şakalı anlatıyorum ama Japonya klavyeden tutun da inanılmaz bir 80-90'lar 2000'lerde inanılmaz bir önderlik etmiş dünyaya. Gırgıra şamata vurmamın sebebi bu. Yani ufak bir şeyler biliyorum ama yine de böyle arada gırgıra şamata vuruyorum eğlence için. Yanlış anlamayın. Biliyorum yani Kovačević'in Kovačević olmadığını, Stepan Kovačević olduğunu böyle biliyorum yani. İsteyen çalabiliyor acaba? Klasikler. Pervane koymuşlar. Teknoloji çok iyi çalışıyor. 7. katta rock, reggae, blue. Bence hobi için çok güzel yerler arkadaşlar. Hobi için. Kafamın içerisinde inek kum organik tender çalıyor şu anda. Kafa dağıtmalık güzel yer. Japonya'da olduğumu ufak ufak hissettiriyor. Dünyanın bir ucunda gelip burada hayat kurmaya çalışanlara adıyorum bu şarkıyı. Tabii siz duymuyorsunuz ama ben adıyorum. 3 numaralı
diske basın dinleyin. Güzeldi. Abi her yerde bir şey dinleyebiliyorsun. Kafana göre gel. Burada Shibuya gibi kalabalık bir yerde istediğini dinle. İmkanın varsa da al evine götür, güzel bir hobi yeri. Hokkaido'ya bir taşınayım. Valla Van Halen seni bile alacağım Van Halen. Güzel bir dinleme köşesi yapacağım. Eski her zaman güzeldir. Eski. Eski her zaman kıymetlidir. Burayı biraz cahilliğime vurun. Biraz bilgim az buralarda. Michael Jackson'lardan Janet Jackson'lara 15 dolar, 15 dolar, 15 dolar. Bir alt kata inelim hemen. Oo, retro tarzı bir şeyler var diyor altıda. Herkes kendi havasında, kafasında takılıyor. Ben burayı geçiyorum. Çok fazla gürültülü var. Evet, burası da eski plakların olduğu yer. Bir aşağı hemen inelim. Teliften dolayı genel bir gösterdim. Aşağı inelim. Yine birileri canlı müzik performansı sergiliyor. Shibuya bayağı hareketli arkadaşlar. Ya gruplar çok fazla burada. Adını sanını bilmediğim bayağı bir grup var etrafta ya. Amortage. Eşim Güney Kore'de BTS'in nerede yattığı, kalktığı, kafesi, osu busu derken çalıştığı yerlerin hepsine götürdü. Orada ufak bir tecrübe sahibi olmaya çalıştım ama inanılmaz bir sektör. Kulağa hoş gelebilir, dinleyebilirsiniz ama bana biraz farklı geliyor. Ama dinlenebilir. BTS fena sayılmaz. 4. kata geldik. Anime, müzik oyunları. Evet, bayağı bir Japon kızı burada da var. Ya sadece akışı göstermek bile bana enteresan geliyor. Adını sanını bilmediğiniz onlarca grup gün içerisinde çıkabiliyor. Zaten Shibuya'ya gelirseniz ortada herkes sizi böyle şarkısını, türküsünü, grubunu dans etmeye, dinlemeye davet ediyor. Popüler olmayı çok seviyorlar. Kısa yoldan böyle ünlü olmayı amaçlayan bayağı bir Japon kızı var diyebilirim. Liza'yı biliyorum bak. Nereden biliyorum? İnternette çok görüyorum bu Liza'yı. Pikachu'yu biliyorum. Bildiğim bir şey çıktı. Oyun müzikleri. Bir de Tsubasa'yı falan bulursam tamamdır. Kimi no Na wa. Bir yandan enteresan buluyorum, bir yandan güzel buluyorum, bir yandan yer yer böyle saçma buluyorum. Kazandıkları paraların büyük bir çoğunluğunu harcıyorlar giyime kuşama buraya. Bir yandan da ulan özgür ülke, kimse kimseye karışmıyor. Sana ne diyorum? Böyle sorgulamamaya çalışıyorum. J-pop varmış. Fujikaze. Bak Fujikaze iyidir. Love All Serve All Stadium Live. Tax free yapılıyor. 5000 yenin üzerine çıkarsanız indirim oluyor. Lan bu kızı da sürekli karşıma çıkarken görüyorum ben. Küçük İbo'yu buldum. Küçük İbo. Vallahi Küçük İbo. Küçük İbo'yu burada 30 dolara satıyorlar. İkinci katta kafe yeri var. Japon grupçuları geçerek, kızları geçerek aşağı doğru bir inelim. Yo, bu çok düz bir yer burası. Tam Japon kızlarının seveceği türde. Kuruyu, Rich, Suzu. Bunlar karakterlerin mi ya? Karakterlerin içecekleri gibi. Karakter yemeği. Güzel düşünce. Fotoğraftan o kadar ilgisini çektirtiyor ki insanların. Japonca okuluna gittiğim zamanlar One Piece'i alıp elimde hiragana, katakana pratiği yapıyordum. Çok tatlı, çok tatlı. Bunların hepsinin için para lazım abi. Ona para ver, buna para ver. Para dayanmaz vallahi burada. Alt katlı hafta sonları canlı müzikler oluyormuş. Bütün katları elimden geldiğince biraz göstermeye çalıştım. Japonya'da, Tokyo'da gençlerin uğrak yerini göstermeye çalıştım. Tower Record'u. Karşıya geçelim ve Cemkun'la beraber yaz köşemizde bugün Shibuya'da Tower Record'daydık. Ben kaçtım. Lala Port. Cemkun'la beraber yaz köşemize hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Japon teri bu. Öyle bir vuruyor ki inanılmaz bir nem var. Şu anda geldiğimiz yer Lalaport diye bir tane alışveriş merkezi. Tachikawa diye bir bölgedeyiz. Shinjuku merkez sayarsak oranın batısından böyle bir yarım saat uzaklıkta bir yerdeyiz. Buradan bayağı bir video gelecek. Abi alışveriş merkezinin nesini tanıtacaksınız diye sormayın. Küçük Naruto'malar oynuyor burada. Canımın içi başlayalım. Yaz geldi, hoş geldiniz. Hoş geldi. Video abone olun. Abone olanı düzgün söylüyor. Vallahi işini biliyorsun sen de. Çok güzel
güzel bir yer bu Tachikawa. Ben size ilginç bilgileri de vereceğim. Burası çok büyük. Geniş olmasının sebebi Amerikalıların üssünün olması. Eskiden savaş zamanı bir airbase var. Tachikawa Airbase. Bayağı kaybolan eden Amerikan askeri varmış. Gece ruhları gören insanlar falan varmış buralarda. Öyle diyorlar yerel sakinler. Biz de o sakinlerin arasına katılabiliriz ileride. Niş yerler arkadaşlar. Turistik yerlerin dışında ne güzel. Aha, araba var. Toys R Us var. 230 tane dükkan var. Köpek satıyorlar. Bunlara da geleceğim. Japon köpeğine bak. Bıçık. Genetiğiyle oynuyorlar. Satıyorlar buralarda. 2000-3000 dolara. Süper Sport XPO. Süper Sport XPO diye geçiyor. Konseptimiz başlıyor. İçeriye Hokkaido ayısı var burada. Görüyor musun? Hokkaido ayısı. Seni Hokkaido'da bulamadım. Burada buldum. Bir giriş yapalım. Ne kadar büyük burası. Asics'ler, Adidas'lar, Nike'lar. Buraları tanıtmamın sebebi şu. Burada turist yok. Yani turist yaşıyorsa da genelde burada yaşayan insanlar, yabancılar geliyor. Buralardan alışveriş yapıyor. Şuraya bağlayacağım. Turistler çok fazla aldığı için onların seveceği tarzda ürünler çok geliyor gidiyor. Buralarda genelde yerel Japonlar, burada yaşayanlar aldığı için burada yaşayanların başta Japonlar olmak üzere neye ilgisi var? Neye hobisi var? Ne giyiyorlar? Fiyatlar ne? Fiyatlar da değişebilir. Şu ince bilgiyi de vereyim. Çoğunluğunda tax free oluyor. Onu da söyleyeyim. Bakacağız. Hokkaido yaprağı bu. 30 dolar. Ne kadar yumuşak bu. Burada çakma bir ürün bulmanızın imkanı yok arkadaşlar. Şöyle bir Nike şu gözüme çok güzel geldi. Ne güzel değil mi? Sizin burada ödeyeceğiniz fiyat, üstteki fiyat vergiden düşüldükten sonra 30-35 dolara geliyor. Türkiye'de denk gelemeyeceğimiz türden ayakkabılar. 90 dolar. İnşallah 100.000 aboneyi geçeceğiz. 70 dolara, 80 dolara 10 numara ayakkabılar var. Bölgeden bölgeye de insanların aldığı, giydiği, sattığı şeyler de fark ediyor. Bir Japon 4 saat çalışıp şu Nike alabiliyor. 30 dolar. Takımların ayakkabısı gelmiş küçük çocuklar için. Bunlar güzelmiş. 30 dolar. 30 dolar. Bak, bir Japon bir gün çalışıp şundan alabiliyor. 100 dolar. Su geçirmez. 50 dolar. Skechers'ın. Taş gibi ayakkabı ya. 100 dolar. Bir de ekstradan indirim koymuşlar. Ben ana mağazasında görmüş müydüm? Bu enteresan, güzelmiş. Yakışıklı ayakkabı ya. Japonlar kazandıkları paraları giyime, kuşama bu tarz şeylere veriyorlar. Bakın indirimli. 40 dolara geliyor neredeyse. Daha önce gördünüz mü böyle ayakkabıları? Mesela ben burada yaşamama rağmen ilk kez görüyorum bu tarzda ayakkabıları. Şu ayakkabı 40 dolar ya. 40 dolar. Mizuno da var. Japonların kendi markası. Neymar'ın imzalı forması varmış. Japonların James Rodriguez'e karşı bir ekstra ilgisi var. Evlerinde bu adamın posterleri olan Japonlar var. Retro havası veriyor bak, retro havası. Bir de eşofman giyeceksin altına. Akşam vakti kombineye çıkacaksın. Markete gideceksin. 30 dolar. Giyiyor, Japonlar giyiyor. Bak Umbro. Benim çocukluğumuz zamanında böyle 20-25 sene önce bunlar çok popülerdi. Japonlar hala giyiyorlar. Şöyle bir arkalara gidelim canım. Kıyıda köşede bir yerde Liverpool'un orijinal lisanslı forması var. 40 dolara satıyorlar. Burası aslında bir şehir diye geçiyor. Yani Shinjuku, Shibuya gibi bu özel bölgelerden değil ama Tokyo'nun batı kısmının en büyük yerlerinden. Kıymeti yeri biraz farklıdır. Yani spor ürünleriyle alakalı her şey var. Japonlar kendi ürünlerini çok kullanıyor Japonlar. Bak 30 dolar. Mizuno. 100 dolar. Sakura hanımefendi bir gün çalışıp şöyle bir ayakkabı alabiliyor. Yumuşak da altı. Yonex. Tenistekiler kullanıyordu galiba. Kamerayı hediye eden Kalantar abime selam gelin. Bir dönem Türkiye tenis milli takımını gezdirdim de burada. Yonex deyince tenis raket o marka o aklıma geldi. Biraz zenginlerin yaptığı spor olduğu için tenis garip gelecek ama Japonlarda dediğim gibi alım, bir gün çalışıp şöyle bir tenis raketi alabilen bayağı bir insan olduğu için tenis kortları gerçi burada paralı ama hobisi olan gidiyor bir şekilde oynuyor. Türkiye'ye göre uygun fiyatta ilginiz varsa Yonex'lere bir bakın. Şunlar da çok tatlı. Hokkaido'ya taşınsam her gün bir tane hobi edineceğim de. Japonya'yı bisikletle gezerken böyle dinlenme tesisleri gibi yerde, dağlarda, taşlarda şu golf değil. Bunun niye kafası büyük? Anlayanlar yazsın yorumu. Fiyatlar 100 dolar. 100 dolar bu 700 dolar. Lan buraya bile Winnie the Pooh, Pikachu koymuşlar ha. Do. Bu kim bu? Tiger Woods mu bu? Eşyalarını taşıyan sağa sola giden Japonlar oluyor. Demek ki 1000 dolar, 700 dolar, 600 dolarda fiyatlar değişiyor. Ne oluyor bu kadar? Hepsini alıyorlar mı acaba ya? İnanılmaz bir çeşitlilik var her yerde.
Japonlar genelde güneşten çok kaçındıkları için denize, havuza girerken çok kullanıyorlar. Her taraflarını kapatmaya özen gösteriyorlar. Tam böyle. Kamboçya'da yaptırıyorlar. Geliyorlar 3-5 dolarlık şeyi burada 100 dolara satıyorlar. Gözü bozuk olan bak ben buyum. これ Sugoi. マイナス5.5、4組いくつぐらいだった？ Lan bu daha kötü. Vallahi bu daha iyi ya. Allah Allah. İlginç. Vay çanta. Adamlar eşofmandan Adidas çantası yapmışlar. 50 dolara satıyorlar. 30 dolar. Her sporun dalında araç gereç var. 20 dolar 30 dolara satılıyor. Pahalı da değil ha buranın standartlarına göre. Enerji veren jeller portakallı, elmalı, greyfurtlu 2 dolar. Enerji drinklerden içiyordum da tabii şunlar biraz psikolojik. Kısımlar biraz daha kaliteli olanlar biraz daha güzel diyebilirim. Tabii adını sanını bilmediğim şeyler. 5 dolar. Hidrojenli sports fuel drink. Eşim Japon bilmeyenler için şöyle vücutu dengelemek için 1 doların altında olan şöyle barlar alıyor. Enerji barları. Öneri yapabilirim. Bisiklette Japonya turunda da şunlardan çok yiyordu. Üzümlü, ahududulu. Vay be. 1 doların altında ucuz. Ve benim olmazsa olmazım Hokari. Toz halinde götürebiliyorsunuz. Tozlar burada. Böyle toz şeklinde götürebilirsiniz. Bunlar Türkiye'de yok. Amerika'da bile yeni yeni başlandı. Yani 1 litre yapabiliyor musunuz? 5 tane paket var içinde. Badiment. Bunlar niye bu kadar ucuz ya? 2 dolara, 3 dolara adamlar bayağı bir şey satıyorlar. Çok seçenek var. Bunların tarihi geçtim. Ne yapıyorlar acaba? Bu protein tozlarına bayağı bir ilgisi olan var. Bunlar duyduğum kadarıyla Türkiye'de pahalı. Tabii hiç kullanmadığım için detay veremeyeceğim de şöyle söyleyeyim. 315 gramı 15 dolar. Bunlar galiba en çok tüketilenler. Matchalı bile var ha. 30 dolar. 900 gram. Çok yaşa, çok yaşa. Japonlarda yok. Çok yaşa yok. Ama gerek de yok. Zaten çok yaşıyorsunuz. Kolajenli bilmem neyli. Japonya'da satılan tam besin destekli protein tozu portakallı, aromalı, mangolu. Günlük eksik besinlerin tamamlayıcısı olarak geliştirilmiş bir ürün. Bir porsiyonda 45 gram 200 mililitre su ekliyorsunuz. Sütle karıştırıyorsunuz. 13 çeşit vitamin içerir. Bak 13 çeşit. Kolajen protein var. Esansiyel amino asit var. Kalsiyum, magnezyum, çinko, demir, şeker içermez. Güzel mi? Bu işle uğraşanlar varsa yazsın. Fiyatı da 40 dolar. Bu en pahalısı galiba. Bunu alsam mı ya? Gerçekten etkisi var mı acaba ya? Bir yorumlara yazabilirsiniz. Sadece spor ürünü dersiniz ama böyle bir yeri bile çocuklara ayırmışlar. Bak buraya dönüyorsun. Pokemon topu bile var. Herkese hitap edecek şeylerin olması. Imabariler evet. Ben bisiklette Japonya turundayken canımın içi bana 200-300 dolara bunu aldırtmaya çalışıyordu. Imabari. Arkadaşlar Cemkun kanalı bilmeyenler için özettim. Ben Tokyo'da başladım. Hokkaido'ya kadar çıktım. Bisikletle şuradan yukarıya çıktım. Sonra aşağı indim. Arkada Shikoku Adası falan var. Hepsini gezdim. Çoğu yeri gezdim. Emeğin karşılığı olmaz ama abone olun ya. Şu 100.000 plaketi alırsam ben de böyle bir rahatlama olacak. Bir şey başardığımı görmek istiyorum. Eşofmanlı Adidas çantası çok hoşuma gitti. 50 dolara, 20-25 dolar. Hepsi orijinaldir bu arada. Arada tekrarlayayım. Çakma bir şey bulamazsınız buralarda. Super Sports XPO'yu tanıttığımız videonun sonuna geldik. Güzel içerikler. Bak Japonya'da bu denli aktif yok. Ama yorucu. Çok şükür. Japon çocuklarının ilkokula gidenlerin sırtlarında gördüğünüz o çantacıdayız. Bu Rando Seru'ları tanıtacağım. İznimi aldım dükkandan. Çok kibar bir ablayla karşılaştık. Size Japonya'da ilkokula giden çocukların sırtlarında hepsinde gördüğünüz aynı çantaları tanıtacağım. Enteresan, upuzun bir hikayesi var. Şimdi öncelikle bunların adı Rando Seru diye geçiyor. Bunların hikayesi 1877 yılına dayanıyor. Japonya'da askeri kumaştan yapılmış sırt çantası olarak adları Ranser'miş. Aslında adı tam oradan geliyor. Kelime kökeni Hollanda kökenli, Japon askerlerinin kullandığı çanta modeliymiş. Bugünkü kutu şekline dayanıklı okul çantası ilk kez 1887'de üretilmiş. Şu anda bulunduğumuz dükkanda 1948'den itibaren yani yaklaşık 75 senedir Rando Seru'ları üretiyor. Bakın Converse şeklinde olan var. Bunlar çok dayanıklı oluyor. Abla çok kibar bir abla. Çok kibar bir Japon abla. Normalde böyle dükkanların içerisinde Japonya'da çok dikkat ediyorlar. Video, fotoğraf çektirilmesinden
derisinden çok hoşnut değiller. Biraz sohbet ettik. Böyle cana yakın, çok kibar ablasın falan dedim. Çok güzel karşılık geldi. Bunlara karşı hep ilgim vardı açıkçası. At derisinden yapıyorlar, inek derisinden yapıyorlar, suni deriden de yapıyorlarmış. Fiyatlar 300 dolar, 500 dolar, 1000 dolara kadar, kalitesine kadar çıkıyor. Atlı olanı göstereceğim. En pahalısı o. Şimdi bu çantaların kilogramını söyleyeyim. Genelde 1-1,5 kilodan fazla olmuyorlar. Küçük çocuklar uzun süre taşıyacağı için şunlar at derisinden. Yabancıların çocukları bile bunu almak zorundaymış. Sebebini de açıklayacağım. Suni deriydi. Biraz önce biz buna baktık. Suni deriydi. Bunlar inek derisinden yapılıyor. 500 dolar. Defter, kitap koymak için biraz geniş yapmışlar ve çok dayanıklı. Böyle gözüktüğüne bakmayın, çok dayanıklılar. Bunlarla ilgili şöyle bir şey var. Gelip bunu alamıyorsunuz. Seçiyorsunuz. Sizin için bunların hepsi el yapımı 3 ayda 4 ayda üretiliyormuş. Fiyatlar 400, 500, 600, 700 dolara kadar çıkıyor ama 6 sene boyunca 6 sene garantisi var bunların. Japonların birlikteliğini vurgulamak için, herkesin okulda eşit bir şekilde gözükmesini sağlamak için böyle bir uygulama var. Herhalde dünyanın başka hiçbir yerinde böyle bir şey yok ya. Çantalar çok tatlı. 6 sene için 71 bin yen çok iyi bence. Çocuk dışarıda giderken araba kolay fark etmesi için onun için bile dizayn üretilmiş. Bunlar en popülerleriymiş. 74 bin yen. Yani ortalama bir Japon part time 15-20 günde alabilir. Bu da erkekler içinmiş. Sugoi ne? Şimdi bunu deneyeceğim. Şu. Wow. Okullu oldu ki ben hadi görüşürüz ben kaçtım. Ama o karıyor. Tuttum koremo tuttum. Bu bile çok hafif ha. Toplasan 2-3 kilo etmez. Tuttum o karıyor. 1948'den itibaren nasıl üretildiğini baştan sona yazmışlar. Başka bir ülkede böyle bir sistem yokmuş arkadaşlar. Sadece Japonya'da. İnsan odaklı bir memleket, ülke Japonya. Bunu en küçüğünden büyüğüne kadar görüyoruz. İçeriye nasıl koymuşlar. Su. Ama bu çok ağır olur ya. 2キロぐらいあります。これ2 kilo. 2キロ。これに Bu 2 kilo. 日本のね 2 kilo da daha bence daha ağır. Buradan alınırsa yabancı ülkelerde kullanabiliyormuş. Güzel bir hediyelik olabilir ha. Güney Koreliler bayağı gelip alıyormuş. Güzel bir içerik oldu benim için de. İlk elden göstermiş olduk. Sırt kısmı terletmemesi için özel hava geçirgen sünger ve file kumaş yapıyorlarmış. Kaymayı önleyen özel omuz kayış dolgusu da varmış. Paslanmaz çelikten yapılıyormuş. Mıknatıslı otomatik kilit sistemi de var. Vay arkadaş ya. Suya dayanıklı, aşınmaya karşı dirençli. Ağırdır ama kalitelidir. Honkawa doğal deri. Kaliteli inek derisinden yapılıyormuş. Japonya'dan ilkokuldaki çocukların kullandığı çantaları da göstermiş olduk. Sadece bir çanta değil, aslında birlikteliğin, beraberliğin, derin anlamların olduğu bir düzen. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir düzen yok. Herkes bir gözüksün, tek gözüksün. Yani Japonya olmak kolay değil, sürdürebilmek kolay değil. Ama insanların böyle beli ileriki yaşta da çok ağrıyor. Bunda da etkisi olabilir. Güzeldi. Her yönüyle enteresan. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Yeğenime bir tane buradan bir çanta alacağım. Ama 5 sene ilkokulda kullanması çok enteresan ya. Mata kimisin? Arigato gozaimashita. Arigato gozaimashita. Evet, geldiğimiz yer Thank You Mark. Bakalım neler var. Enteresan şeyler var. Buralar biraz daha gençlere, çocuklara yönelik şeyler. Görebileceğiniz her şey burada 390 yen, yani 2-2,5 dolara geliyor. Canımın içinin bir çorap koleksiyonu var da her türlü şehirden kendisine çorap istiyor. Bu yumurta mı? Tamago. そう卵の黄色いところと白いとこ Niye ろ böyle 卵 niye böyle bir şey yaparsın? İçine baksana. Tavul mitay. Ana bunlar ne yapıyorlar? Bu kadar şeyi bunlar nasıl kullanıyor hala aklım almıyor. Açtı mı beni? Bu da çok popüler ya. Bozuk paraları çocukların koyacağı domuzluk var. Enteresan memleket Japonya. Şu Biryenle Jijenta'nın hastası Jemkun kanalı her şeyi göstermeye devam ediyor. Kıyıda köşede kalmış şeylerin hepsini gösteriyorum arkadaşlar. Küçük çocuklar için cennete. Aileler özellikle izleyip beğenirse sevinirim. Hepsi küçük çocuklar için. Ellerine alıp böyle geziyorlar. Değil mi? Kimseye karışmıyor. Belli bir özgürlük var. Kendilerini bir karaktere sokmaya küçük yaştan itibaren başlıyor Japonlar. Valla cüzdan güzelmiş. 390 yen, 2,5 dolara şöyle bir cüzdan. Ha, Kore Nice. でもこれもあるやないかな Kore yok. Bu minyon yok. Ah, hemen almalısın canımın içi. Çok güzel. Ayağında çok güzel durur. Şunları makinelerde de görüyorum. Satıyorlar. Stres topu gibi de niye böyle bebeği değişik bir figüre sokuyorlar onu hala çözemedim arkadaşlar.
Bakın. Yani Japonların iç dünyası çocukluktan itibaren bak yani değişik fikirlere kapılabilirsin iyi kötü. Bana garip geliyor. Böyle bir şeyi koymam, üretmem yani. Canımıncı evde sen gecenin bir vakti yüzünü yıkadıktan sonra böyle gezersen çocuklu aileler gelirse buradan çıkamaz. Ama Japon çocuklarında böyle bunu alacağım, bunu alacağım, kesin alacağım diyen var ama çok değil. 390 yen. Thank you Mart'tan 390 yenlik yerden 1700 yenlik olduk çıkıyoruz. Yer böyle arkadaşlar. Thank you Mart dükkanının adı. Google'a yazabilirsiniz. Evet, Muji turumuz devam ediyor. Doğal kaynaklı içeriklere odaklanmış bir cilt bakım serisinin parçasıymış. Düşük tahriş riski olan hassas ciltler için geliştirilmiş. Seramit 5 çeşit amino asit varmış. Sağlıklı dengeli bir cilde ulaşmayı desteklermiş. Vallahi Japonlar her şeyi çözmüş ya. Bu Muji zaten. Muji'nin çıkış hikayesi de böyle zaten ya. Az ama öz olacaksın. Kelime anlamı bu. Mujirushi Ryohin. Markasız kaliteli ürün diye geçiyor. Dur ben burayı biraz detaylı tanıtayım. Bugün Muji'deyiz. 3 dolar. 3 dolara böyle parmak arası Tokyo terlikler var. ルームサンダル。Muji'nin felsefesine göre bir ürün satarken duyguyu ve sade yaşamı da sunuyormuş. Ne kadar övmüşler ya. Google'a Muji yazarsanız bir sürü dükkanı bulacaksınız. Silgiden tutun da böyle peluş oyuncağa kadar her şeyi yapıyorlar. Ne kadar bu ayı? 10 dolar. Ayı almayın ama. Bizim evde bunlardan var mı ya? Biz Nitori'den almıştık herhalde şöyle şeyler. 12-13 dolar. Japon evleri küçük olduğu için bunlar bayağı önemli. Boyutunu bile hesaplıyoruz ya. Bitiyor. Su koyuyor. Bu 15 dolar da Nitori'den biz genelde alıyoruz bunları. Peçete bile satıyorlar ya. Fazla turistlerin bildiği bir yer değil açıkçası. O yüzden biraz ufaktan çıtırdan biraz detaylı göstereceğim. Banyo tuzu. 100 yene banyo tuzu satıyorlar. Yuzu'yu tavsiye ederim. Yuzu güzel. Dur bunu ben alayım. Banyoda kullanılmak için böyle terlikler varmış. 990 yen. 6 dolara. Japon kızları almış bunu bak. Bunu kesin Japon kızları almış. Sütlü. Bir de bunu alayım. Bunu da sana vereyim. Diş fırçası bile üretiyorlar ya. 1980'den itibaren gelmiş Muji limonlu bakım Bakuko. 1 dolar. Limonlu Bakuko. Toplardan alabilirsiniz. Biraz galiba Fransız isimleri var bunlarda da güzel oluyorlar. 2 dolar. Maçalı falan var. Güzel bir atıştırmalık. Ufak bir hediye olarak götürebilirsiniz. Ne aldın? Kurutulmuş kalamar atıştırmalığı buldum. Japon olunca böyle oluyor. Aramızdaki farklılığa bakar mısınız? Ben kek aldım limonlu. O gitti kalamar aldı. Çorba bile satıyorlar. 2 dolara, 3 dolara bayağı bir yemek çeşidi de var burada. Acil durum yemekleri gibi. Şunun bir son kullanma tarihine bir bakayım. 1 sene. Tamına 1 sene. Bence sistem güzel ha. Burada fiyatlar ortalama böyle 5 dolardan başlıyor. 10 dolar, 15 dolar. Bak tam yaz şeyi. Yaza girerken 4000 ya. 30 dolar bu ama. Sanki böyle telletir gibi ya. Yazın iyi gider ha. Aynı fiyat. Siyahı da var. Bak siyahı daha güzel sanki. Yazın inanılmaz bir sıcak, nem olduğu için, nem daha çok olduğu için böyle kapalı şeyleri çoğu insan tercih ediyor. Bunu da belirteyim. Japon oldum bak. Dodeska. 70 dolar. Fiyatlar biraz sanki pahalı gibi geldi bana. Ama malzemeler inanılmaz yok gibi ya. İnanılmaz bir dokusu var, yumuşaklığı var. Bir Japon terliyor, teri kokmuyor. Biz terlediğimizde bu öyle bir kokar ki çalışan yok. Bir basayım. Bir bakayım belki gelir biri beni bulur. Bunu beğendim arkadaşlar. 4000 yen. Bunu alayım ya. Bunu alıyorum. 4000 yene bir tane çikolatamız var. Banyo tuzumuz var. Portakallı yuzulu. Muji'den şimdilik bu kadar arkadaşlar. Muji'yi tavsiye ederiz arkadaşlar. Basit ve güzel ürünleri var. ヨギボーの枕気にね。 Ve benim favori yerime geldik. Muji'ye. Muji'nin kafesi de var burada ya. Tokyo'da görememiştim. Tokyo'dan Fukuoka'ya geldik. Güzel bir Türkçe kanalı. Tokyo'dasınız, bir Fukuoka'dasınız. Şu çorapları 2 dolara satıyorlar ha. Bunlar çok kullanışlı ya. Eşim şunlardan alıyor eve 3 dolara. Burada kağıt kürek işleri fazla olduğu için çok yararlı. Gözlük de satıyorlar. Tam Japon kemiği bunlara. 12 dolara gözlük. 150 dolar. Şöyle bir çanta 150 dolar. Baksana ayakkabılar ne kadar basit, tatlı duruyor.
4000 yen 30 dolar. Havludan yapmışlar 30 dolara satıyorlar. Geldik. Shibuya'dayız. Binlerce insanın karşıdan geçtiği o yerdeyiz. Bu videoda size Village Vanguard'ı, Japonya'da 300'den fazla şubesi olan enteresan bir dükkanı tanıtacağım. Şu anda arkamda bulunduğum yer meşhur Shibuya. Burayı biliyorsunuz. Yerini göstermek için burası meşhur sigara içme alanı. Burada herkes mozaikte sigara içiyor. Buradan karşıdan karşıya geçtiniz. Şu yolu böyle takip ediyorsunuz. Tam şurada. Lokasyon tam şurada. Üstünde Kura Sushi'ye giden bir yer var. Böyle kırmızı Vanguard diye yazıyor. Kırmızı. Meşhur kavşaktan çıktınız. Şu yolu takip ediyorsunuz. Tam karşıda kırmızı tabelalı bir yer var. Biraz hızlandırayım burayı. Geldiniz. Buradan yukarıya çıkıp bu Kura Sushi'ye de gidebilirsiniz. Bakın tam burası. Village Vanguard diye geçiyor. B1, B2. Hemen aşağıya inelim. En büyük dükkanlarından bir tanesi burası. O 9'a kadar açıkmış. Girişi yapayım. Hemen burası da istasyon. Buradan alıp direkt buradan geçebiliyorsunuz. Kendi işimin patronu olmak çok zor ya. Her şeyle ben uğraşıyorum. Kurmuş burayı. Kurarken yalnız kitapçı olarak açılmış arkadaşlar burası. Daha sonradan Japonya'daki en garip ürünlerin sergilendiği yer olarak gelmiş. Bakalım girelim. Hemen girer girmez bizi Japon memesi. Japon meme stres topu. Ben anlamaya çalıştım bunlar ne satıyor diye. Mesela burada çalışmaya başladı biri. Kafasına göre bir reyonu düzenliyor. Bir hafta sonra farklı biri geldi çalışmaya başladı. O da kafasına göre düzenliyor. Rahat bırakıyor müdür. Öyle enteresan bir düzeneği var. İsminin nasıl çıktığını da hemen söyleyeyim. New York'taki bir caz kulübünden çıkmış. Çocuk kamerası gibi. 15 dolara satıyorlar. Lisanslı Pokemon ürünleri var. Niye alamıyoruz buna? 20 dolar. Görevliye söylüyorsun. Görevli senin için mi alıyor? Japon kızları bunları seviyorlar ya. Çantasına oraya buraya takmalık arkada böyle püfür sallanıyor. Bu fiyatlar çok pahalı ya. 5830-35 dolar. Japonlar kazandıkları parayı genelde böyle şeylere, kılık kıyafete, yeme içmeye böyle saçma şeylere yatırıyorlar diyebilirim. Ama enteresan şeyler düşürebilirsiniz he. İlginç değil mi? Bak. CD var ya. CD satıyor abi. Güzel. Burası Japonların fantazi kıyafet denediği, aldığı yerler. Hizmetçi kıyafetli, sıvatlı muvatlı var. Biraz önce bir abi geldi baktı döndü. Evinize böyle şeyler alıyorsunuz. El koyuyorsunuz. Üzerine çanta koyuyorsunuz. 6 dolar. Abi bu güzelmiş aslında. Enteresan olabilir. Eve alınabilir. Abi şöyle şeyler ihtiyaç olarak çıkmış. Bunlar ne ya? Çantaya oraya buraya asmalık tuvalet temalı klozet çıkmış. Bayağı üzerinde bok olan klozet yapmışlar. 5 dolara Japonlara satıyorlar. Takoyaki bilenleriniz bilir. Bu ahtapotların yapıldığı bir tane makine var. Enteresan millet Japonlar. Ulan başım döndü burada ya. Niye ihtiyaç olur bak. Bunu niye çantana asarsın? İnanılmaz bir tüketim çılgınlığı var bu Village Vanguard'da. Enteresan. Japonya'dan kendinize kıç temalı bardak almak isterseniz 10 dolara Village Vanguard'a gelebilirsiniz. Yine Japonya'dan kendinize bok temalı bardak almak isterseniz 9 dolar. Bu 9 dolarmış. Şöyle bir şey. Bir de tam arkamda kurtla aslanın arasında kalmış bir Japon kızı var. Kurtla aslanın arasında. Değişik bir göz var. Ayağa girmiş zincir var. Kafalar mafalar var. 20 dolara ne satıyorlar? Şişirmeli bir şey yapıyorsun, pataklıyorsun. Ya bu dükkanın amacı biraz böyle saçma, değişik görüntüler ortaya çıkarıp buradan bir ekonomi döndürmek anladığım kadarıyla. Abi Pikachu her yerde. Valla çocuklu aileler de beni takip ettiği için büyük ihtimal bilmeyenleriniz çoktur bu Village Vanguard. Oo bak. Kalasi'nin ejderhasını buldum. Eskilerden kalma Atari kasetleri. Yani buraya gelip böyle birkaç saat vakit harcayabilirsiniz. Onu anladım, onu gerçekten anladım. Ve kafanızı genellikle kaldırın. Yukarılarda hep enteresan şeyler var. 50 dolara bunlar ne satıyor böyle? Bir dönüyorsun bu var. Bunları daha önce göreniniz var mı? Varsa da
nereden nasıl gördünüz merak ediyorum. Ben Japonya'da yaşamama rağmen bunu hiç bilmiyorum mesela. Teletabi. Bok temalı çorap var ya. Japonlar, Güney Koreliler biraz seviyor bu bok temalı şeyleri. Bok kafe olması lazımdı Güney Kore'de. Buranın alt katında galiba konser mi veriliyor? Bir şey oluyor. Birileri bağırıp çağırıyor. Japonya'da olduğunu bana bir sweatshirtle belli et. Buradaki bazı ürünleri bu şirketin sanatçıları, kendileri böyle anonim insanlar çizittiriyor. Bunları bir figüre döküyorlar. Bunu da açıklamadan geçmeyeyim. Çünkü çok etrafta abuk subuk saçma ürün var. Bunların bir elden çıkıp olması lazım. Büyük çoğunluğu kendi sanatçıları. Abi kıyıda köşede kalmış bir şey Japonya'da hep enteresan oluyor nedense. Ha, Japon askerini buldum. Bir şey üretmişler. Gerçek biri bir Japon içerisine bir şey de yapmış olabilir. Bu gerçek mi ya? Abi bokunuz bile kıymetli burada. O anlama geliyor. Enteresan yer Japonya. Oda hijini iştete kudasai. Kendine iyi bak, kendine iyi davran. Hay, omaçı kudasai. Çalışanların nedense hepsinin böyle kafası boyalı, saçları boyalı. Rishi tokozaimasu. 12 dolar. Şöyle bir şey, 12 dolar. Kanji, Japonların Çin'den uyarladıkları. Japonlar demiş ki zamanında bu kanji çok zor. Biz hiragana ve katagana'yı çıkaralım. Daha bunu basite indirgeyelim demiş. Kanjileri böyle yalapşak açıkladık. Koskocaman kültürü 2 saniyede açıkladım ha. Bak. Ulan hep bir Pepsi'li çorabım olsun istemişimdir ha. Pepsi'li çorap, şöyle uzun bir çorap 13 dolar. Evinizde şöyle bir şey var. Fugler. Komik, çirkin, canavar. 12 dolar. Bunları kesin Japon üretiyor. Bunun Japon dışında birinin üretmesi imkansız. Böyle bir şey niye olur bilmiyorum. 12 dolara çocuğa versen çocuk için travma olur bunlar. Canımın içine şu minyonu alayım benim kumarım bitsin. Ama şu kadarcık şey nasıl 700 yen olur ya? Şu çikolatayı mı alsın? Meraktan girdim. Burada ne var da buraya bile boşta kalmaması için asansörün yanına gaça gaçaları koymuşlar. İkinci katta bir yere geliyorsun. Böyle bir yerle karşılaşıyorsun. Hadi kızları ben bir takip edeyim bakayım bunlar nereye gidiyor. Biraz şaşırdım. Başım döndü. Çok saçma geldiği için bazı yerlerde böyle. Bu abi burada içki içiyor. Vallahi girdim. İlginç valla. Abi burada takım elbiseli abiler çok da göstermek istemiyorum abi. Yani adam gelmiş eğleniyor orada bir şeyler yapıyor. Gelirseniz Shibuya'da bu Village Vanguard yerine uğrayın. Her yönüyle enteresandı. Benim kafam kaldırmıyor böyle şeyler arkadaşlar. Her şey bir yerden sonra saçma geliyor bana. Hunharca bağırıyorlar içeride ya. Sessizlik. Abi ben dağın taşın adamıyım. Böyle yerlerde vallahi sizler için arkadaşlar video beğenmeyi paylaşmayı abone olmayı unutmayın. Işıltılı Shibuya gece hayatımıza dönelim.
geldik. Ikea'dayız. Tokyo Ikea'sındayız. Arkamdan da göreceğiniz üzere Ikea'dayız. Tokyo'da Ikea'dayız. Büyük bir Ikea mağazasına geldik. Cem Kun'la yaz ayında Tokyo'da Ikea'dayız. Kamera arkasında her zaman canımın içi var. geldik, hoş geldik. Fakat Kamera çekim yapmak yasak. kata İçeriye girelim bakalım, yerel bir bölgedeyiz. Tachikawa'dayız. Burada Japonlar, yerel Japonlar diyeyim, fazla turist yok. Neler alıyorlar, nasıl harcamaları var, nelere ilgisini olduğunu burada göreceğiz. Merkezden 1 saat uzaklıktayız. Tachikawa Ikea'dayız. İçeriye doğru girelim. Japonların evi küçük olduğundan bu tarz yerlere gelip bir şeyler alıyorlar. Biz de bir masa, halı malı bir şeyler almıştık. Güzel yerdir Ikea. Seviyor, Japonlar seviyor. Kaç katlı bir yer? 5 katlı bir yermiş burası. Merdivenleri yapanlar bile yabancı, Japon markası değil. Burada gençler genelde kaykay yeri var. Tachikawa Belediyesi sağ olsun burada gençlere kayak yeri yapmış. Evlerde çok böyle tüy, hokori olduğu için, toz olduğu için başa da çok geliyor. Kaça. Bu aslında kullanış 99 yen. Biraz oturalım canımın içi, gel. Ya Japonlar böyle Avrupa şeylere bayılıyorlar. Hele çök. Yani ev zaten bu kadar arkadaşlar. Şöyle bir evi düzmenin fiyatı $300. Sofa $50 bu. Size bir söyleyeyim mi? Şurayı hepsinin düzmenin maliyeti ortalama 500, 600, $500. 70-80 bin yen. Hokkaido no Watakushi no Kazokuyo. Oba-chan, Oji. 20 yıl sonraki hallerimiz. Ben tabi saçım hemen beyazladı. Elimde böyle havuç var. Yandaki kadın kim ya? Biraz haremlik kurmuşum gibi bir şey çıktı ortaya. Tek başına yasıyorsan zaten ortalama 10 metrekare bir evdesindir. Ya kaç tane Japon'un şöyle bir yeri var. Sandalye $50, masa $200. Bak, lambalığı bile $40 satıyorlar. Bu tür şeyler Japon evlerinde çok kullanışlı arkadaşlar. Yerler küçük olduğu için Lego gibi diziyorsunuz evi. Genelde Japon kadınlarının boyu 1.50-1.55 arkadaşlar. Evet. Böyle detaylar var ki bak şuraya resmini koy diyor. Çerçeve satın al diyor. Şuraya çiçeği koy diyor. Saksıyı satın al diyor. Yana bir şeyler koy diyor. Onu satın al diyor. Reklamda dönüyor tabii buralarda. En ufaktan en büyüğüne kadar her şeyi satıyorlar. Oturduğunuzda böyle bir manzara çıkıyor. Yani çok da kötü sayılmaz ama Japon evine uyarlamak lazım. Böyle bir Japon evi dediğim gibi ancak Ikodatta House'ta falan olur. Küçük bir hobi yeri. Van Gogh abi buraya da gelmiş. Bak burası aylık böyle $4.000-5.000 kira veren güzel Sakura ablam Takashi abimin yeri. 100.000 yen, koltuk $500. Ikodatte House. Ikodatte House dediğimde müstakil ev arkadaşlar. Neredeyse herkesin evinde olan pirinç yapma makinesi. Birisinin evine geldik gibi bak. İsveç malı olduğu için Japon tuvaleti değil. Bir Japon makinesi bulduk, Sharp. Evlerde böyle büyük yer yok arkadaşlar. Bunlar özellikle büyük yapmış ki insanların ilgisini çeksin. Bunu odaya, şu yatağı odaya koyunca zaten Japonya'da İsveç yatağında da yatmadık demeyiz. Bu işte boyları kısa diye bu insanların tepesine niye böyle lamba koymuşlar? Rahatmış ama. Bak tek kişi için aslında Ikea'dan malzeme almak biraz ideal gibi duruyor tek kişi için. Küçük olması biraz daha masraftan kıstırıyor. Abi elektrik, su, doğalgaz hepsinden kısıyorsun. Bakın biz 2 kişi yaşıyoruz Tokyo'da. Aylık elektrik, su, doğalgaz faturamız $100 geçmiyor. Bu çok güzel bir şey aslında. Yani bir Japon'un bir günlük kazancı. Tokyo'da bir gün çalışarak bütün faturalarını neredeyse ödeyebiliyorsun. Tabii standart, part time değil. Part time ile 2-3 gün. Her şey zaten burada minimal boyutta arkadaşlar. 25 metrekarede Takashi abim burada yaşıyormuş. Burada Hontani dolaba bakıyor. $300 şöyle bomboş bir dolap satıyorlar. Abi bebekli burada yaşayamazsınız ya. Sana abi her şeyi koymuşlar ya. Hepsini alın diyorlar. Güzel satış teknikleri var. Kapalı yerlerde çekim yaparken benim yüzüm bu diyor canımın içi. benim yüzüm bu burası Japonya. Alhamdülillah. Kıra. Bazı mutfaklar var. Ne güneş görüyor, ne pencere var. Japon dolabı. Boylar böyle olduğu için normal. Bu tezgahı $350 alabiliyormuşsunuz. Eve kız arkadaşını getirme ümidiyle hazırladığı bir ortam. Ev stili. O koku o imajı veriyor. $300. Bak göster. Bak nereye kadar indiğini merak ediyorum. Biraz daha indi.
Ha, otomatik de var. Bunun fiyatı ne kadar? Bu da 120 dolar. Ama bu inip kalkmıyor tabii. Sana bir Japon buna 32 bin yen vermez. Tabii Japonya'da bir de fırın sistemi yok. Hep böyle ocak. O 1000 dolar, 1000 dolar, 1200 dolar. Hep böyle ocak üzerinden gidiyor. Dodeska. Kirei de şu. Burası da güzel. Klasik bir Japon müstakil evi. Yanında hemen bir pirinç. Amerikan tarzı ortada bir mutfak. Büyük bir lavabosu. Bak Japonların lavabosu genelde buna benzer oluyor. 22 bin yen. Tabii böyle bir evi olan biri minimum 1200-1300 dolardan aşağıda kira vermiyordur. Kiraysa eğer. 400-500 bin dolar Tokyo'da ortalama 60-70 metrekare evler. Vallahi biraz ev gezeceğiz. Biz de bu aralar ileriki dönemlerde ev videoları gelecek. Güzel güzel. Bak bu tarzı beğendim. Kaça düzeriz burayı? Yani şuranın hepsini düzmek 1 milyon yen 6 bin dolar eder. Nasıl duruyor? Güzel durdu. Videomuzda bugün Ikea'dayız. Gezmeye devam ediyoruz. Enerjim, gücüm, kuvvetim el verdiği sürece Japonya'yı tanıtmaya, bir şeyleri göstermeye devam edeceğim size arkadaşlar. Sevdiğim işi yapıyorum. Japonya'yı benimle beraber gezmek isterseniz bu alttaki linkten bana ulaşabilirsiniz. çakırcemkunet@gmail.com adresinden Japonya'nın her yerini gezdirebilirim. Rehberlik yaptığım turlarda devam ediyor. Sosyal medyada devam ediyor. Instagram'la beraber. Şu 100 bini geçelim. O plaketi alayım. Evin bir köşesine koyayım. Bende bir rahatlama hissiyatı gelecek. Japon aileler buralara geliyor gidiyor. Tek başına yaşayanlar bu toplara girmez. Çünkü standartın üzeri aslında paralar biraz. O standart bir Japon'un ortalama bir aylık maaşı, yani part-time çalışan biri 1000 dolar civarı diyebilirim. Standart bir hayatı olan biri 1300 dolar, 1400 dolar, 200-250 bin yen. Tokyo'da standart paralar aslında. Bunlar işi basıyor. 10 dakikadır bunlarla oynuyor. Kahveci. 店みたいね。 Mise mitai. Ichiban no kaksama. Tahta oturma yerini yapmışlar. Japonların kıçı baklava tepsi gibi olacak. 1000 dolara satıyorlar. 700 dolar civarı. Ben böyle bir koltukta tırman, böyle koltuk sevmiyorum ya. Behzat Ç'nin deri koltuğuna benziyor. Böyle bir gerildi mi evin yarısında ses çıkıyor. 10 metrekareden az burası. Ha. Japonya'da her şey güzel de yerin ayrı bir sıkıntısı var arkadaşlar ya. Masaya bak ya, 120 dolara satıyorlar. Nasıl bir masa lan böyle? Enteresanmış ama çok ağır. Bunları atmaya kalksan atamazsın da. Her şeyi bir de demirden yapmışlar. Belediyeye giriyorsun, fiş alıyorsun, bir şey alıyorsun, gününü bekliyorsun derken para veriyorsun bir de ekstradan. Enteresan bir pahalılık var canım. Sen de en pahalı şeyleri beğenmişsin ha. Evet, burada 2000 dolarlık oluruz biz. Burası da güzelmiş. Ben biraz daha böyle doğa renklerini, ahşap tarzı şeyleri seviyorum. Çoğu yerini görmüş olan biri olarak söyleyebilirim ki fiyatların neredeyse hepsine hakimim arkadaşlar. O yüzden bir şeyin Japonya standartlarına göre pahalı mı ucuz mu olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. 28 bin yen. Şurayı bir 1000 dolara yaparsın. Yatak odasını 1000 dolara çözersin. Hem yüksek hem kısa. 9-5 yapalım. Bizim için zaman 9'u 5 geçe durdu diyelim. Buraya gelmesinin sebebi buydu. Bu poşetler. Poşetler çok yararlı diyor. Bunlardan 2-3 tane aldı. Şu yeşilden. Fiyatı 2 dolar. 15 tane şu büyükten 15 tane bundan varmış. 2 dolarmış. Şu Ice Coco benim Japonya'da yazları içtiğim bir şey. Georgia Ice Coco. Çok bir tadı yok ama seviyorum. Hoşuma gidiyor. Buz gibi bir çikolata. Soğuk çikolata. 10 bin yen. Eve alalım mı böyle? 55 metrekare evimize bir Mona Lisa. Bu arada Mona Lisa tablosunu bilmeyenler için Mona Lisa'nın ülke dışında sergilendiği son ülke Tokyo Ulusal Müzesi'dir. Gidiyoruz. Yine Japonya'da olduğumuzu belli eden bir şey yaşadım, onu söyleyeceğim. Böyle yayılarak oturmamız, kusura bakmayın, çok yoruldum. Şimdi dedim ki canımın içine çıkmadan şurada bir 10 dakika oturalım, dinlenelim. Koltukta oturulabilir. IKEA yeri bana çok mantıklı geldi. Japon işi, bunun altını çiziyorum, Japon. Burası dinlenme yeri değil, zaten çantasını da çıkarmadı. Böyle kas katı bekliyor. İnanılmaz. Bu konularda inanılmaz bir seviyede. Kural neyse o ya. İşin eğlence kısmındayım. Onun böyle yaptığı hareketi biraz böyle komikli eğlenceye vuruyorum ama
böyle bir hayatın olduğunu bilin. Yani herkes böyle değil tabi ama şimdi tam Japon. Bir şeye bakıyorum, elliyorum, gidiyorum almayacağım. Almayacaksan niye elledin diyor. Niye kurcaladın diyor. Temizliyor, tekrardan yerine koyuyor. %99 değil, %100 bir saygı var. Bugün Ikea'daydık. Video beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. 게야 되어서 밑에 플러스 디나메 예레 디 알아메르페. Sizi Tokyo'nun en büyük parklarından bir tanesine getirdim. Showa Kinen Park'a getirdim. Özellikle ilkbaharla sonbaharda buraya kesinlikle gelin. Yerel yaşamı görmek için çok güzel bir yer. Çok fazla ağaç var, çok fazla çocuklara yönelik şeyler var ve benim en sevdiğim bonsai yeri var burada, bonsai. Bonsai ustası var. Bonsai ustasıyla da röportaj yapmıştık. Japonya'daki turistik yerlerden sıkılmışsanız şehir merkezinden buraya bir saatte gelebiliyorsunuz. Tachikawa yerine. Ben bu bölgeyi çok seviyorum. Ayıptır söylemesi. Bile bakıyoruz yani buradan. Hop. Buralar önceden Amerikan üssüymüş arkadaşlar. Japon imparatorluk uçakları buralardan kalkıyormuş. Hemen biletimizi alalım, şuradan girelim. Giriş 450 yen. 2 tane. Ücretsiz şemsiye var. Kasayru. Kasa free yok. Nasıl bir kış da var. Şemsiyeni ama bunlar yakar. Bunlar yakar. Bunu düşünememişler. O kadar bir büyük yer ki 10 kilometre uzunluğunda bisiklet alanı var. İstediğiniz gibi bisiklet sürebiliyorsunuz. Canımın içini videolara dahil etmemin sebebi bu arkadaşlar. Bellik işi, sosyal medya işi o kadar zamanımı alıyor. Videolara bu şekilde dahil edip beraber vakit geçirme derdindeyim. Bunlar profesyonel fotoğrafçı kiralamışlar. Profesyonel Takashi kiralamışlar. Bu açı güzelmiş ama. Tam böyle romantik açı bu. Aslında sonbahar daha da güzel. Bu ginkgo var ya, bu mabet ağaçları var. Mabet ağacı var. Herkes yesin. Mirapia. Ben evlendikten sonra sinirli oldu. Kargayı zaten beni bisikletle Japonya turundan itibaren yapanlar bilir. Bu benim belalım. Her yerde çıkıyor karşıma. Ne yapıyorsun? Sen de sıcaktan bıktın değil mi? Nem çok, nem. Ağzın açık geziyorsun. Ağaçların sokaklı olan gürültüsü inanılmaz güzel arkadaşlar. Spielberg, Nuri Bilge Ceylan açılarını özledik. Açı ver. Herkesin Japon kameramanı yok. Kargayı çek. Bak karga var orada, su içiyor. Fışkiye var. Türkiye'den herkes biliyor zaten fışkiyeyi. Fışkiyeyi biliyor. Melih Gökçek mi gelmiş buraya? Ama şurada insan bir çimmek... Lan. Buzlukta şöyle çay vardı. Su içmiyor Japonlar. Böyle soğuk çaylar içiyorlar. Yok kara buğdaylı, bilmem ne buğdaylı. Buzlu olanı aldı. Yarım saate bu çözülür dedi. Gel şöyle büyük fışkiyenin altında aşkımızı tazeleyelim. Gelin çıkın gelin. Japonlar aslında gözükmüyor ama romantik insanlar arkadaşlar. Açılara bakar mısınız? Bak şunlar ufak detaylar aslında. Tavşanın üzerine çiçeği koymuş. Ufak detaylar. Ecevit'in kuşları. Ecevit'in kuşu. Mitora, Torimite. Ecevit'in kuşlara. Benle yaşıt olanlar bilirler. Biraz bilgi vereyim. Hayatımda neler oluyor Japonya'daki hayatımda arkadaşlar. Vizemi yeniledim. 3 senelik vize olarak vizemi yeniledim. Bir 3 sene daha Japonya ile kontrat yaptık. Bağladılar renklerine beni ve kırmızı beyaz bayrağı. Bu bölgeden, bu videodan önce böyle birkaç saat emlakçıdaydık. Böyle bir bakıyoruz, arayıştayız. Yazın fazla taşınan olmadığı için fiyatlar da bir tık düşük. Ne gördün yine, o Ghibli gözlerin neler gördü acaba? Mita. Ete nantiyo. Sen tabii Ghibli, Hayao Miyazaki kafasındasın. Ben baktığımda karga görüyorum. Sen Hayao Miyazaki gibi değişik şeyler görüyorsun. Bu karga var ya, beni ısırıyordu ya. Karasu. Zelkov ağaçları bunlar. Zelkov ağaçları. Bunlar Japonya'da çok olan ağaçlar arkadaşlar. Bunlar sağlam ağaçlar, asırlık ağaçlar oluyor. Bazı ağaçlarda böyle QR kod oluyor. Okutup bilgisine bakabiliyorsunuz. Karga ev yapmış diyor da. Gecenin. Çok kinci hayvan bak. Kargalar çok kinci hayvanlar arkadaşlar. Sakura gözlerin yine neler görüyor. Kamera sımsıcak olmuş. Güzel. Japonya'da parklara olabildiğince gelin. Hele ki böyle yerel yaşamda biraz daha rahatlamak için, kafayı resetlemek için Japonya gibi, Tokyo gibi bir yerde yerel insanların hayatını görmek için çok güzel bir yer. Bir de genç var. Burada çok fazla genç var. Çok fazla övmek istemiyorum ama
Hokkaido'ya gittim. Burada kişi başına düşen sakura sayısı 5 dedim. Bana Sappora'dan videolar, fotoğraflar gelmeye başladı. Takip ediyorlar. Sessiz takipçim çok. O yüzden videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Kararında sakura sahibi olun lütfen. Herkesin bir tane sakurası var ya. Burada hava yaz ayında 7-7,5 gibi kararıyor. Yanlış bilmiyorsam da 5-5,5'a kadar giriş yapabiliyorsunuz. Ne gördü yine sakura gözlerin? Bak bak bak, açılara bak ya. Ne çekmemi istiyorsanız yazabilirsiniz. Kamerayı Japon eşime verdim. Kendisi ne çekmek istiyorsa serbest bırak. O yüzden ben konuşurken etrafta aniden taşı çeken biri, börtü böceği çeken biri görebilirsiniz. Sakinlikle, huzurla baş başa bırakmak istiyorum. Sadece görüntüye bakın. Arkadaşlar bak, Japonya haritası. Herkes gibi ben Japonya haritası diye göstermem. Şu Tokyo'dan itibaren, şuradan itibaren başladım bisikletle. Tık 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 tık. Şöyle Hokkaido'ya geldim. Tomakamai, Momokamai, şurada bir tayfun yedim. Tomakamai, şunun bir üstü, sonra Sapporo'ya, şurada feribotla Maizuru'ya geldim. Feribotla Maizuru'ya geldim. Sonra Shikoku Adası, Kyushu derken bisikletle gezdik. Biz de deriniz he, canımın içi. Biz boş adam değiliz. Ne günlerdi be. Bilmeyenler için ben Japonya'yı baştan sona bisikletle gezdim. Kanalın aşağısında oynatma listesinden izleyebilirsiniz. Tavsiye ederim. Bir de Hokkaido oynatma listesi güzeldir. Biz bir bonsai'ye gidelim. Çok büyük buralar. Valla 4-5 saat, hatta yarım gününüzü falan ayırabilirsiniz. Yürümek isterseniz. O bilgiyi verim. 1983 olması lazım. Showa İmparatorluğu'na ithafen burası park, şehir park unvanını almış. Japon tarihi hocam beni affetsin. Ama 1983 Showa. Adı zaten oradan geliyor. Eskiden gelme tabii Amerikan üssü olduğu için de Tokyo'nun en büyük parkı, bölgesi, yeri kıymetlidir. Bu Tachikawa bölgesi. O yüzden böyle korunaklı bir alanı var. Uzak ama ne kadar uzak. Biz ta karşıya gideceğiz. Şöyle sana bir buz yardımı yapayım. Bak, kargalar da diyor orayı çek. Showa İmparatorluğu'na adanmıştı dedim ya. Onun bir de anı müzesi var. Aa, köpeklerin koşu alanı varmış. Tazı koşusu var burada. Aha. Vallahi kayısı ağacı. Mite. Anzuyo. Ben de diyorum bu koku nerede, tanıdık geldi. Bak canımın içi, bu düşenleri toplamazsak babaannem bize çok kızar. Bir dokunmak istiyorum kayısı ağacına. Küçüklüğümde bunu hep çıkıyordum, sallıyorduk. Ama bunlar erken olmuş. Erken olmuş, çürümüş. Ulan kayısıya bastım ya. Ne o? Kökünden tanıdım, kökünden. Soyu Anzu. Bu da ben. Sabahları uyandıktan sonra böyle oluyorum. Evlilik fotoğrafı çektirmeye gelen. Sıcak ama dikkat edin, burada yılan bile olabilir. Ne yapıyorsunuz? Okasan. Böcek yiyorlar, böcek alıyorlar. Bunları pirinç tarlalarına bırakmalarının sebebi de o zaten. Temizlik amacıyla. Evlilik fotoğrafı çektirmeye gelmişler, ne güzel. Baksana ya, Japonların inşaatı bile güzel. Kafe de var. 1,5-2 dolara kahve, dondurma satıyorlar. Bilir misin? Yaprak dökümünde bir ağaç vardı. Reşat Nuri Güntekin. Kuş. Kış. Al bu takatukaları Ağrı takatuk para. takatukacıya götür. Takatuk zirki. Takatukulatmadan, Takatuk zirat pata. takatukalabacıdan geri getirme. Takatuk zirat var. Ya canım, hiç bir fotoğraf çekelim ya. Kıçımızın dibinde helikopter pervanesi ötüyor. Ben oturacağım. Gel. Geleceğim hiç. Adamlar biliyor abi. Bak, şu açıdan fotoğraf çekmek için şuraya renkli sandalye koymuşlar ya. Ya mükemmel insanlar Japonlar. Adamların yaptığı park bile Luna Park gibi yani. Her türlü detay var. Baksana. Sakura görevli bile var. Tamam da. Ya tamam. Canım, böyle video çekemeyiz yalnız. Ya ben Malatya'nın dağlarında sıcak yemiş. QR kodu okutup kendi kendinize rehberlik alabilirsiniz. Hayako. Usta, bak bu da kayısı ağacı. Anzu. Canım içi, kamerayı yavaş çevir. Milletin kafası dönecek. Takipçilerimin kafası dönecek. Bak, kamerayı şöyle çeviriyor. Böyle ya. Diye lak diye çeviriyor. Japonya demek zen demek. Çinlilerde bir peyzaj,
Kinjang mıydı, Ringjang mıydı öyle bir şeydi. Alengilli bir şey. Aslında ilk olarak Çinlilerde çıkıyor böyle bir şey. Milattan önce 300 olması lazım. Japonya'ya tamı tamına 1000 sene sonra geliyor. Japonlar esinleniyor. Budist rahipler. Ulan böyle bir hizmet yok ya. Son nefesimizi vere vere içerik yapıyoruz Japonya'da. Zen Budist rahipler tarafından Japonya'ya getiriliyor ve rahatlamak, huzur bulmak için kendilerine bak burada bak görünce rahatladım. Usta biz geldik kapatma kapıyı. Bunlar çok dakika arkadaşlar. Buçuk dedim mi buçukta kapatırlar. Hemen girince bizi 140 senelik bir bonsai ağacı karşılıyor. Şuradan durdurup bakabilirsiniz. Pinus parviflora. 400 senelik Shimpaku Juniper. Juniperus Chinese var Sergentere. 400 senelik bir bonsai. Zaman burada farklı akar. Her dalın kıvrımı, her yaprağın yönü. Yılların sabrını, ustalığını ve doğayla kurulan sessiz bir dostluğu anlatır. Burası minik saksıların içinde büyüyen dev hikayelerin dünyası. Bonsai bahçesi. Bonsai'nin kelime anlamı da saksıda büyüyen, kapta büyüyen ağaç anlamına geliyor. Bonsai sanatı yaklaşık 2000 yıl önce Çin'de Penjing. Bak Penjing'i buldum. Notumu almıştım. Penjing adıyla doğmuş Çin'de 2000 yıl önce arkadaşlar. Zen Budistleriyle beraber bon tepsi demek, sai de dikmek. Yani tepsiye dikilen ağaç, canlı bir ağacı, dışarıdaki büyük canlı bir ağacı tepsiye bu şekilde dikmek anlamına geliyor. Kelime anlamı. Bonsai'de önemli olan sadece küçültmek değil arkadaşlar. Doğadaki bir ağacın rüzgarla eğilmiş, zamanla çatlamış halini birebir taklit etmektir. Bazı bonsai ağaçları 100 yıllarca yaşar. Hatta Hiroşima'da atom bombasına rağmen hayatta kalan bir bonsai bile vardır. Bugün hala yaşıyor. Gidebilirseniz aratıp bulabilirsiniz. En çarpıcı ise şudur arkadaşlar bonsai ağaçlarında. Bu ağaçlar genetik olarak cüce değildir. Tamamen teknikle, tel ve budamayla şekillendirirler. Her bir bonsai aynı zamanda onu şekillendiren ustanın karakterini de taşır. Tıpkı bir resim, bir şiir ya da bir doğa gibi. Bir bonsaiye bakarken sadece ağacı değil, zamanı, emeği ve doğayla kurulan derin bir bağ görürsünüz. Belki de bu yüzden bonsai sessizliğin ve sadeliğin en güçlü anlatımıdır. Ve şimdi siz de bu minik ağaçların dünyasında bir ömrün nasıl şekillendiğini görüyorsunuz. Japanese Pine. Karaçam. Ya mükemmel bir şey ya. Yani bakınca o kadar bir rahatlama geliyor ki bana anlatamam size. Yanında bir de bak Japon balığı var. Yani huzur konusunda bu insanlar mükemmel bir seviyede. 140 senelik bir karaçam. Rahatsız etmek istemiyorum ama bunun üzerinde günlerce, aylarca çalışıyorlar. Galiba benim röportaj yaptığım abi bu olması lazım. Çatı kömi arimaştı ne? Kömi arimaştı. Çatı 仕 kömi 事をね、 arimaştı. これ今透かしてるの。上から頭がヘッドから頭の方から下にねゴミが落ちるんで。でこれやったとこはこういうふうに言いますと Kötü olanları kesiyor. 400 senelik en yaşlı olan. これ見えますでしょ。向こうが見えるでしょって。少し Su koyun 透かしていきます。 Güneş ışığıyla çok iyi duruyor. これは400年といってもですね、特にこの心拍という木は山であっても100メートル、200メートルこう切り立った断崖絶壁、そんな過酷なところで風雪の天下。 Doğadan getiriyorlar, buyuyorlar, üzerinde çalışma yapıyorlar. できたんですよ。ここに来た。 Buraya ilgimiz var abi. ですから盆栽の形っていうのをご存知でいらっしゃいますかね。形とこのように伝えてるんですよ。 Katachi dediği şekil verme. Balans, denge, balans önemli. Her bonsai ağacının kafası, eli, ayağı, yüzü, arka planı var diyor. Kaç sene çalışmış abi? 私はもう60年ぐらい。 60年ぐらいこの60この仕事。 Nasıl sayıldı? Nasıl? 私今78。 78. Oo, çok çıkar. 18 yaşından itibaren 60 senedir bonsai işiyle uğraşıyor. 先生みたいなところ人のとこに先生から勉強しました。そうそうそうああ、学校行かなかった。学校じゃない。ちょっと違う。学校ないんだって。盆栽作ってないです。
先生からのとこに行ってずっとでも先生の今、盆栽の学校ありますか？盆栽の学校。日本にはそういうのないです。ないと思う住んでないうんただ、今、外人さんの多いんですよ。そういう小僧さんに、外国から日本に来て、いわゆる本社の昔の姿と今の姿っていうのは Her gelene böyle müsait olunca anlatıyor abi. Aa bu taşları da soracağım dur. 北海道の上の国後っていうアイ Kunashi, ランド aa がある Kunashi, そこ aa から Kunashi bakarım. 提出された Aa bu Hokkaido'nun oralarda bir ada var. Kunashi diye o adadan これは gelme. 昭和9年です。昭和9年今から60年ぐらい前ですよねいやもっと70もっと80年ぐらい前にね Ada, 水蒸気が ada görünümü vermiş. これ Ada ちょっと görünümü ド vermiş. ライ Sadece burada durmak, manzarayı izlemek bile insanı rahatlatıyor ya. Merak ettim hangi araç gereçleri kullanarak yapıyor abi. ありがとうございます Çok seviyorum böyle ağaçları ya. Bayağı eski bunlar. Şimdikilerden bir tık farklı olması lazım. Sugoi. うんすごいね Dedem bununla diş çekiyordu. Sugoi. Sensei ile hocamızla biraz bir konuşma yaptık arkadaşlar. Ve 78 yaşında, 18 yaşından itibaren ailesinin ilgisi varmış ağaçlara. Ailesi tarafından öğretilmiş ve 60 senedir bu işte çalışıyor kendisi. İlgisi var diyeyim. 20 senedir de Showa Kinan Park'ta çalışıyor. Bu ben Tokyo'da böyle açık bir yer, park içerisinde açık bir yer bilmiyorum ya. Bonsai ağaçlarının sergilendiği, ustanın böyle köşesinde çalıştığı bir yer bilmiyorum. Hoca çok kibar. Genelde ben böyle biraz da ilgim olduğu için böyle sohbet muhabbet edince pamuk gibi oluyorum. Anlatamam size. Bonsai ağacını bir insana benzet dedi. Ağzı var, yüzü var, kafası, kaşı, gözü, ayağı. Sen nasıl yemek yiyorsan ona da yemeği, suyu ona göre vereceksin diyor. Fazla vermeyeceksin diyor. Kararında vereceksin diyor. En önemlisi bunları beslemek dedi. Su vermek mesela basit gibi gözükebilir ama hangi ağacın ne kadar su istediği yazın, kışın, ilkbaharda, sonbaharda hepsi farklı diye söyledi. Ufak detaylar çok fazladır Japonlarda. Mesela en basitinden şu bambuları göstereyim. Neden mesela şöyle iki tahtanın üzerinde bambu kapalı bir görüntü. Doğayla ilişkisi olduğu için burada da aynı şekilde var. Bambu biti. Yani buraya kırmızı bir geçmeyin Japonca yazısı koysa parkla ilişkili olmaz. Parkla ilişkili olması lazım dedi. Ve bu ona göre çok basit bir şey aslında. Tabii 60 senedir uğraştığı için bu kafasını eğmiş bir Japon. Açılarını göster canımın içi. Aşı mı yapmış? Bir şey olmuş. Bunda da enteresan bir hikaye var. 250 senelik Shinpaku Juniper. O Yüzüklerin Efendisi'ndeki ağaç. Bak Yüzüklerin Efendisi'ndeki daha dün izledim. Gondor ağacı. Ya esas Sakura da Çin'den gelme ama Sakura'yı siz Japonya ile alakalı biliyorsunuz değil mi? Ama kökeni Çin'e dayanmış. Japonya hakkında aslında böyle doğru bilinen yanlışlar fazla. Fakat bir konuya geleceğim. Bunu bir köşeye bırakayım. Japonlar çok iyi koruyor, kolluyor. Tabii biraz dinle de alakalı. Shinto diniyle de alakalı. Her şeyin bir ruhu olduğuna inanıyor. Kültürlerine yansıtmışlar. Dinlerinde de öyle. Bir şey kitapta yazıyorsa onu hayatına uyguluyorlar. Kitapta yazılı olarak kalmıyor aslında. Bunu hayatına uyarladıkları için de bu insanlar küçük bir şey gibi gözükebilir ama 90, 100, 110, 120 yaşına kadar yaşıyorlar. Ustaya dedim, sensei'ye dedim ki sensei kaç senede sen bu işi öğrendin? 10 senede öğrendiğimi 10 sene sonunda yani 28 yaşında tam öğrendiğimi hissettim. こういうのはすごい効果的なんですよ。葉に水をあげたい。 Sulama sistemi. Tabii insan gibi oldukları için bunların da bir sulamaya ihtiyaçları var. Çok güzel bir görüntü ya. わかる。 Vallahi mükemmel. Hem kamerada hem dünya gözüyle bunu gördüm ya. Benim için çok anlam ifade ediyor. Kendi organizması var içerisinde. Yani böcekte yaşıyor. Doğal bir hayat sürüyor ağaç burada kendine. Daha kaliteli bir yaşam. Japonya'da ağaç bile daha kaliteli yaşıyor ya. Yani Cem Cook kanalında yıllarca ayakta duran bonsai ağaçlarının sulandığı şekli de gördük. Momiji ağacını abim suluyor. Yani şuna bir su vursam ben bu dünyadaki bonsai görevimi, misyonumu tamamlamış olabilirim.
Abi sula abi sula. En sevdiğim kısım böyle ağaçların sulanması burada. Doğanın sesi, kuşların ötüşü falan da burada mükemmel ya. Vallahi. Bugün bonsai ağaçlarının olduğu yerdeydik. Abi beni de sulaya. Yani az çok bu doğayla uğraşanlar bilir. Bir ağacı, çiçeği, yaprağı suladıktan sonra bende ruh hali çok değişiyor. Aşırı mutlu oluyorum yani. Oturur şuradaki şu abi gibi izlerim. Güzel. Yani elimde olsa 7/24 kanalda şuradan bir canlı yayın yapmak isterdim. Bir kamerayı buraya koyup insanlar sürekli açıp baksın. Biz gidelim. Yavaş yavaş kapanışa geliyoruz. Abime de bir selamımızı verelim gidelim. Arigato gozaimaşita. Arigato ま gozaimaşita. たどうぞ。お忘れなくありがとうございます。 Gidelim abi. Eşimin ana babasının evinden ayrılırken böyle içimde bir burukluk oluyor. Çünkü acayip anlatamadığım derecede bir huzur kaplıyor beni. Bir de böyle yerlerde. Valla. Yani ağlarım. Vallahi ağlarım. Gözüm de doldu zaten biraz da. Yani huzuru bulmak bu kadar kolay aslında da. Neyse. Çok güzel, huzur verici bir bahçedeydik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.